Gençlik Parkı bizim Ankara'nın çocukları için bir deniz. Bizler pek denizi görmemiş çocuklar olarak. Burası bizim için denizlik. Havada mekan değiştiriyorsunuz. Yani şimdi uçaktan bakmakla aynı şey değil, dönme dolaptan bakmak. Dönme dolapta böyle açık havada özgürlük hissi var. Luna Park hepimizi çok cezbederdi ama özellikle arkadaşım Nezih konservatuvardaki sınıf arkadaşım olağanüstü düşkündü bu Luna Park'a gelmeye falan. Kapalı bir Ankara havasında biz ikimiz Luna Park'a geldik. Kimse yokken kendi kendimize o dönme dolaplara bindik. Okuldan kaçtık üstelik. En etkileyici boyutlarından birisi kokusu idi. Bir parkın içindeyiz ama burası bir park değil. Bir kalkınma ve iyi yaşam projesinin parçası içindeyiz. Aslında jeolojik devirler olarak Kanlıçukur olarak geçiyor burası. Yani Sıhhiye ile Hipodrom arasındaki bölge Kanlıçukur. Demek ki kent içinde suyun en alt kotlarında olan yer. Bu çevre ayakta kalıyor, dönüşüyor, kendi karakterini arıyor, buluyor, evriliyor. Ama biz onun yanından farklı kuşaklar olarak geçip gidiyoruz. Her şeye planlı bakıldığı için 24 yılında Christophe Lörher'in ilk planı yapılıyor. O kadar hızlı bir genişleme var ki, genişlemeye ihtiyacı var ki 25 yılında bu yenileniyor ve yeni şehir kuruluyor. 25 yılındaki plan 1927 yılında yetmeyecek, yarışma açılacak. Yarışmayı 3 davetli plancı arasından Hermann Jansen kazanıyor ve 28 yılında Lörher'in planlaması üzerine ilk müdahaleleri başlıyor Hermann Jansen'in. Hermann Jansen'in Ankara planı 1932'de kesinleşerek onaylanıyor. Yani bizim bugün Jansen planı olarak bildiğimiz plan. 1962'ye kadar ikinci parlamento burada. 1935'e kadar başbakanlık burada. Ama 62'ye kadar hemen hemen bütün diğer bakanlıklar burada. Dolayısıyla yürüme mesafesinde olan Gençlik Parkı'nın kullanıcı profili çok farklı doğaldır ki, yani meclis bahçesinin uzantısı gibi burası. Kalede oturanlar da yani tümü bir karşılıklı etkileşim içinde. Bu mekan olarak kalmamış bence, çünkü bir kere çevreye çok hizmet vermiş, yani mahalle olarak diyelim Ankara'nın diğer bölgelerine çok hizmet vermiş ve burayı işte başka bölgelerden, başka mahallelerden gezmeye gelenler, kullanmaya gelenler var. Zamanında işte Çankaya'dan olsun, kale içinden olsun farklı sosyal gruplardan insanlar gelip burayı benzer zamanlarda kullanmışlar. Ve bir de tabii burası bir ilk kuruluş zamanından itibaren bir Ankara örnek bir kent olarak kurulduğu için Ankara'daki her yeni kurumsal oluşum da yahut da coğrafi oluşum da aslında etkilemiş her yeri. Dolayısıyla Gençlik Parkı dendiği zaman
belki de insanlar kendilerini genç zannediyorlardı isime dayanarak. Hani gençleştiklerini de belki hayal ediyorlardı buraya geldikleri zaman diye de bazen düşünüyorum. Gençlik Parkı Ankara'nın kalbinde oluşmuş, hatta sanat hayatının merkezini teşkil eden bir mekan. Bir defa ben kişisel anlamda buraya çok yakın bir mıntıkada, bir mahallede doğdum. Sıhhiye'de, hala şu anda da ayakta olan Çelik Apartmanı benim kendimi bildiğim yürüme olarak 5 dakika 10 dakikalık mesafede olan bir binadır. Dolayısıyla çocukluğumun ilk anılarında, yaş günlerimde getirildiğim yer burası, Gençlik Parkı. Gençlik Parkı'nı o sandallarıyla, o zaman Luna Parkı'yla o yıllardan çok iyi hatırlıyorum. Büyüyen başkent için geliştirmek, kurucuların zihninde suyun farkındalığını daha da artıran bir değer oluyor. Her kurulan su sistemiyle birlikte gelen bir açık alan kullanma kültürü nesnesi, işte bir gazino, bir çay evi gibi kentlinin aslında döngüsel, haftalık döngüsel yaşamında olmazsa olmaz parça olan ve kurucuların zihninde literatürle de bağlantısı olan parklar kurma fikrini yaygınlaştırıyor. Belki Ankara'nın o açıdan farkı iradi bir kent oluşunun yansımasıdır. Her çizginin, her plan kararının, her döngünün altında bir neden vardır, bir düşünülmüşlük vardır. Mümkünse 3 neden vardır ki çok daha karlı olsun. Çünkü belki 10 yıldır, 15 yıldır sürdürülebilirlik olarak adlandırmaya çalıştığımız ve kullandığımız, yaygınlaştırmaya çalıştığımız, dünyadaki barınmamızı daha ucuz, daha geçici olduğumuzun farkında olarak yapma amacıyla bütünleştiren tavırlar, o zaman örtülü biçimde böyle bir plan düşüncesinin içinde yer almışlar. Bu anılar benim için şu girişteki akan su vardı. Yani anı olarak bence o çok etkileyiciydi benim için. Ana kapıdan girdikten sonra böyle bir akan suyla beraber bir göle varma fikri, bir daha büyük bir suya varma fikri, o böyle insanın bakışına farklı bir boyut katıyor. Bir açılım hissi veriyor. Yani neyin açılımı? Düşüncenin açılımı, hayalin açılımı, duygunun açılımı ve bunu kendi iç dünyanıza tekrar geri çekerek siz de kendi iç dünyanızda acaba nasıl yeni açılımlar oluşturabilirsiniz gibi bir duygu veriyor. Onun için bu ana kapıdan girmeyi çok seviyorum ben. Bu böyle su yoluyla beraber aslında bir yönlendirme, bir belki bilinçaltı yönlendirme bu tabii. Ama bu bilinçaltı yönlendirmenin sonucu daha da büyük bir genişliğe varma ve bunun gökyüzüyle birleşmesi bence çok yaratıcı bir duygu veriyor. Sanıyorum Ankara'nın geçen yüzyıldaki, yani 20. yüzyıldaki politik, sosyolojik, hatta ekonomik, sanatsal her türlü gelişiminden bazı izler bulabileceğiniz bir mekan Gençlik Parkı. O bakımdan da Ankara tarihi yazılırken Gençlik Parkı olmadan olmaz diye düşünüyorum. Gençlik Parkı bütün Ankara'nın çocukluğu bence. Ve görselliği çok yüksek, gerçekten zarif tasarlanmış, çok ince, çok o zamanın şartlarında bile şehri merkezleştiren hem bir mesire yeri, hem bir eğlence yeri, hem bir su kültürünün yaşandığı bir yer, hem bir Luna Park gibi bir havası vardı. Bizim biraz işte oyuncaklarla, dönme dolapla haşır neşir olduğumuz ilk yerdir ve eminim çoğu Ankaralı için de böyledir. Gençleri, çocukları, yetişkinleri, kadınları ve erkekleri takip ettik. Bir sanatçı olarak insan davranışları, giyimi, kuşamı dünyaya çok entegre gibi geliyor bana. Yani
Gezip gördüğümüz dünya ülkelerinde insanlar ve gençler ne giyiyorlarsa burada da aynı şeyleri giydiklerini gördüm. Dünya fazla globalleşmeye başladı artık. Belki de yöresel renkler yok olmaya da yüz tuttu diyebilirim. Fakat dünyayı tek tipleştiren bir teknoloji yayılımı var. Bu da bir gerçek. Çok kozmopolit bir çevre tabii burası. Yani opera, Gençlik Parkı daha çok eğlence müziklerine mekan olmuş, ev sahipliği yapmış bir yer. Öte yandan opera gibi önemli ölçüde yüksek sanat sayılabilecek bir mekan da burada bulunması sanki bir çelişki gibi gözükse bile 1940'lardan sonra 50'lerde 60'larda Ankara'nın merkezi olan bir yer burası. Burası bir semt. Bu bakımdan hatta Ankara belki 50, 60 ve hatta 70'li yıllarda sanatın da merkezi Türkiye'de. Daha sonra biraz daha ticari ağırlığın İstanbul'a kaymış olmasıyla İstanbul'daki ağırlığın artmış olmasına karşın bu semtin, bu çevrenin, bu yapıların önemi, keza tabii ki Gençlik Parkı'nın öneminin de çok özellikle sürdüğünü söyleyebilirim. Kültürel alanların da olması tabii Gençlik Parkı'na yeni bir kentin, yeni bir sosyal mekanı olarak farklılıklar getirmiş. Dolayısıyla bu mekan içerisinde bir sahne, bir tiyatro sahnesi oluşmuş. Aynı zamanda buradaki Göl Gazinosu'nda şarkı ve konserler olmuş. Şarkıcılar gelmiş, konserler vermiş. Bu da aslında bir dönemin kültürel yaşamı hakkında bilgi veriyor bize. Çünkü artık bu tür gazino gösterileri kalmadı. Halbuki bir dönemin çok önemli mekanları bunlar. Yani insanların gelip beraber şarkı söylediği, katıldığı konserlere ve böyle bir toplumsal bütünlük duygusunun da oluştuğu bir yermiş zamanında ve yerdi, hani dönem dönem bunu biz de yaşadık. Dolayısıyla Gençlik Parkı'nın Ankara için böyle bir farklı yeri olduğunu ben düşünüyorum. Aynı zamanda tabii tiyatro binasının burada olması, başka kentlerden buraya turneye gelen grupların seyretmek üzere, izlemek üzere buraya insanların gelmesi bir çekim alanı oluşturmuş. Ve kentlere baktığımız zaman bu tür alanlar kentlerin aslında özünü oluşturabilen, onlara bir değer katan mekanlar olmuş her zaman. Ama bu sadece coğrafi yapısı, işte bahçesi, gölü, mekanları açısından değil ama onların kullanımı açısından da canlılık getirmiş. Bence bu tabii çok güzel katkılar sağlamış kentsel yaşama. Yani bütün sanat yaşantımın ilk adımlarını, ilk konserimi burada yaptım. İlk burada Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nın konsere geldiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda Zubin Mehta'yı izlediğim konser beni o kadar etkiledi ki acaba bir orkestra şefi olabilir miyim ben de sorusunu doğurdu. Yaşantımda çok önemli ilklerin olduğu bir çevreden bahsediyoruz. Evet, suya yansıyan kayıkların görüntüsü gece vakti çok özeldi. Suya yansıyan ışıklar çok özeldi. Eskiden bu çimenlerin üzerinde 3 renkli aydınlatmalar vardı. Bana onlar kocaman şekerler gibi gelirdi ya da böyle bir masal dünyasında sihirli lambalar gibi gelirdi. En sevdiğim şey akşam vakti Gençlik Parkı'nın şu an metro girişine denk gelen yerinden babamın elinde Gençlik Parkı'na doğru girmekti.
Ve orada yerdeki o küçük küçük mantarlar gibi lambalar benim hep hayalimi süslemiştir. Uzun havuz kenarında burada şöyle hatırlıyorum rakamsal olarak 270-300 bin metrekarelik bir alandır Gençlik Parkı, Luna Park'la birlikte. Bunun içinde yaklaşık 45 bin, 50 bin metrekarelik alanı 2 havuz oluşturur. Sağımızdaki havuz, uzun havuz, gara doğru giden havuz. Çay bahçelerinin iki taraflı olarak birleştiği, baktığı bir şeydir. Orada mesela çakıl taşlarının yaydığı ısıdaki kokuyla çay kokusu karışır. Yani her bir noktanın, mekanın ayrı bir kokusu vardır. Bununla yerleşti sanıyorum bana.